Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız ya? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İrca nasılsın? İrca şimdi okula girmedi. Şimdi biz nereye gideceğiz aşkım? Şimdi biz göç idaresine gidiyoruz. Kaç ederiz? Neden? Çünkü sizin oturum izninizi uzatacağız. Bitti mi? Sizin oturum izni bitti. Evet. Bir sene oldu. Değil mi? Evet, dolu dolu bir sene oldu. Hatta geçti birazcık. Evet. Her şey çok güzel burada. Tamam. Uzatmalıyız değil mi? Kaç yıl alacaksınız? Şimdi bu sefer 3 yıl. 3 yıl mı? Evet. Kaç paraymış? 3 yıl yaklaşık. Bilmiyorum ki şimdi vergileri ödeyince göreceğiz kaç para olduğunu. Hem de arkadaşları bilgilendirmiş oluruz burada. Çok para geliyormuş. Evet, ortalama bir kaç para gidiyor? 20 bin liraya yakın para gidecek. Bir kişi mi? Hayır, 2 kişi. 2 kişi. Tamam. Para bitmiş mi senin? He? Para bitti. Para bitti bizim. Allah bereket versin sonra, tamam mı? Tamam. Bin İnşallah. bereket versin aşkım. İnşallah. Boş ver aşkım, para önemli değil. Önemli. Önemli olan bu sağlık ve mutluluk. Para ikinci plan. Aferin sana. Tamam Ayla aşkım. Tamam. Tamam arkadaşlar, sonra görüşürüz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi evdeyiz. Çünkü Koç İdaresi video yapmıyorum. Orada video yapamadık. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar. Tekrar herkese merhabalar diliyorum. Bugün biliyorsunuz göç idaresine gittik. İşimiz anca bitti. Sabah saat 8'den beri uğraşıyoruz. Yani evraklar, prosedürler falan filan. Şimdi burada size hangi evraklar isteniyor, neler isteniyor hepsini hiçbir şey anlatmayacağım bu konuda. Neden? Sebebi de şu. En son Cemal kardeşim gitti. Kulaklar çınlasın, buradan da selamlar. O videosunda söylemişti. Şu evrak isteniyor, bu evrak isteniyor falan filan diye. Ama her gün sistem değişiyor. Sizden tek ricam şu. Gidip kendiniz göç idaresine başvuruda bulunduğunuzda hangi evraklar isteniyor güncel olarak almanız. Ben buradan size söylersem şimdi yarın farklı bir evrak daha isteyecekler. Bu sefer de diyeceksiniz ki ya Ali abi bu senin dediğin olmadı. Veya Ali sen yanlış bir cümle kullandın, olmadı. Kimseyi üzemem, kimsenin de hakkına giremem. En güzeli dediğim gibi göç idaresine gidip anlık evrakları oradan temin edebilirsiniz neler istediklerini. Şimdi çok sorulan sorular var. Onların birisi de çocuk. Yani eşime de özellikle çocuğu olan kişiler veya çocuk getiren kişiler bizim gibi. Yani bizi Irca'ya getirdik biliyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi çocuk olayı çok zor. Gerçekten çok zor. Bugün özellikle çok yorulduk ve çok zorlandık. Eşimin oturum izni bu yıl 3 yıllık olarak aldık. Hiçbir problem yaşamadık. Direkt hemen geçici kimlik belgesini verdiler. Fakat Irca olayı olduğunda orada bizi biraz zorladılar. Şimdi sebebi de şu, velayet olayı var. Şimdi eşin eğer öldü ise anneye kalıyor ya şimdi çocuk otomatikman. Ama yine de ölüm belgesi veya eşi boşanmış bizim gibi ama velayetini de annesine vermiş. Sizden tek ricam evlenecek olanlar varsa veya çocuk getirecek olanlar varsa apostilli evrak çıkartırken Endonezya'da özellikle söylüyorum bunu. Bugün başıma geldiği için sizin de mutlaka başınıza gelecektir. Velayetini tamamen annesine veriyorum demek denilen bir cümle var orada. Bu Endonezya'nın yazdığı bir cümle. Ama onun yanına siz şunu ekletmeniz gerekiyormuş. Ve ben de bugün yeni öğrendim. Halbuki geçen sene hiç problem yaşamamıştık. Bu sene o problemi çıkarttılar bize. Velayetini annesine veriyorum. İstediği yerde annesi ile birlikte yaşayabilir cümlesi.
Bu cümle olmadığı için bizi bugün çok yıprattılar. Çok üzdüler, çok yordular. Dedim ki geçen sene zaten biz bu evrağı almışız. Bu cümle için bizi neredeyse tekrar Endonezya'ya gönderecekler. Tekrar eski eşinden bana böyle bir kağıt getir ibaresi oldu. Yani alttan girdik, üstten çıktık. Artık müdürle irtibata geçtik. Onunla konuştuk, rica ettik. Böyle bir şey yapamayacağımızı belirttik. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu şekilde oluyor. Şimdi bir de çocuk biliyorsunuz çocuk getirdiğinizde sizin sağlık poliçenizden yararlanmıyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. SGK'lıyım ben. Eşim yararlanabiliyor benim üzerime. Yani sosyal güvence olarak hastaneye gittiğinde benim üzerimden normal bir şekilde ilaçlarını da alıyor, doktordan muayenesini oluyor. Hiçbir problem yok. Fakat çocuk bu sağlıktan yararlanamıyor. Bunun için de ne yapıyorsunuz? Özel sağlık sigortası yapmak zorunda kalıyorsunuz. Özel sağlık sigortaları da tabii araştırıyorsunuzdur. Mutlaka da bilginiz vardır. Çok prosedürleri var. Yani atıyorum 3.000 liradan başlıyor. Atıyorum 50 bin liraya kadar sigorta yaptırabilirsiniz. Artık bu sizin kendi kararınız. Ama bu sigortayı yaptırmadan da çocuğun oturum iznini vermiyor. İlla diyor ki bu sigortayı yaptıracaksınız. Şimdi bu sigortayı yaptırdıktan sonra o size oturum belgesini ona göre veriyor. Ama sigortanın da belirli bir şeyi var. 1 yıllık yaptırırsanız sigortayı 1 yıllık çocuğun oturum izni veriyor. 2 yıllık yaptırırsanız 2 yıllık. Ama zaten en fazlası 2 yıllık yapılabiliyor. Bu. Biz mesela bugün 2 yıllık Irca'ya özel sağlık sigortası yaptırdık. O yüzden de bize 2 yıllık oturum süresi verdi. Eşime de Nanti'ye de 3 yıllık oturum süresi verdi. 2 yıl sonra Allah nasip ederse tekrar Irca için tekrar başvuruda bulunup şey yapacağız. Aynı zamanda devlet bir güzellik yapmış. Geçen sene yoktu bu. Bu sene şey olmuş. Gene değişebilir mi bilmiyorum. Öğrenci olduğuna dair öğrenci kayıt belgesini yani okulda okuyor diye bir kayıt belgesini okuldan alıp götürürseniz şayet Irca'dan mesela şey almadılar. Vergi almadılar. Yani oturum izin vergisi almadılar. Sadece kimlik kart ücreti aldılar. Bu da benim cebime güzel bir şey oldu. En azından o parayla şey yaptık. Irca'nın sigortasını yaptırmış olduk. Bu da bize bir güzellik olmuş oldu. Böyle arkadaşlar yani yine özelden de soru sorabilirsiniz. Problem değil, yardımcı oluruz. Ama en önemli evrak da dediğim gibi o yazının apostilli bir şekilde olması gerekiyor ve noter tasdikli çevrilmesi gerekiyor. Yani anne de kalıyorsa, boşanmışsa ve velayeti anneye verilmişse bu yazının benim az önceki anlattığım gibi apostilli bir şekilde noter tasdikli Türkçe'ye çevrilip onaylanmış olması gerekiyor. Onu da istiyorlar özellikle. Hem aslını hem de çevrilmiş halini istiyorlar. O olmazsa zaten hiçbir şeyiniz yok. Ha kötü yanı ne? Bu evraklar tamam değilse şayet size çocuğunuzu deport dahi edebiliyorlar. Bugün bize bunu bahsettiler. Ben çok üzüldüm, bir korktum da. İnşallah öyle bir şey olmaz diye Allah'ın izniyle atlattık. Deport olayı olursa zaten çok tehlikeli bir şey. Yani buna müsaade etmeyin. Buna kendinizi şey yapmayın yani. Ona göre evraklarınızı hazırlayın. Ona göre yönlendirin. Kendiniz gidip göç idaresine kendiniz şey yapabilirsiniz. Hepsini sorun yani. Bütün evrakları sorun. Ne isteniyor, ne şey yapıyor. Ona göre şey yapın. Çünkü her gün değişiyor. Her gün yeni bir sistem çıkıyor. Her gün bir yani sıkıntılar diyeyim artık yani. Bize göre sıkıntı. Ama birazcık uğraşmanız gerekiyor. Evrak işlemleri uğraştırıyor sizi yani. Evet Sayan, şimdi seni dinliyoruz. Tamam. Onlar çok soru soruyorlar. Neden uzun bir zaman tamam video yapmıyoruz? Evet, neden yani abonelerimiz soruyor. Onlar Evet. dediğin abonelerimiz. Abonelerimiz soruyor neden uzun süreden beri Aslında. ne video gelmiyor diye. Ne sence sebebi? Çünkü biz çok meşgulüz. Çünkü çok meşgul değiliz. Çok yoğun çalışmak zorundaydık. Şöyle anlatayım neden video gelmiyor. Arkadaşlar ben eşimle evlendiğimde ona bir söz vermiştim.
Kendimi en kısa zamanda biraz toparladıktan sonra e, ya seni göndereceğim Maroike'ye Evet. ya da ailen bize gelsin diye bir söz ağzından çıkmıştı. E, O da tamam dedi. Ben gitmek istemiyorum. Maroike'ye yani Papua'ya gitmek istemiyorum. Annem ve babam dedi Türkiye'ye gelsin. Olur mu? Ben dedim tamam olur. Ama tabii bunu da yapabilmemiz için biraz bütçeye ihtiyacımız var. Çünkü biletlerini aldık, şey yaptık. Çok şükür hepsini hallettik. Nasip olurlarsa da 24 Mayıs'ta inşallah sağ salim Türkiye'ye gelecekler. E, Onu da tabii bilet paraları yüksek tuttuğu için biraz da bir 2 ay kadar falan çok sıkı çalışmamız gerekiyordu. Ben biraz geceli gündüzlü çalıştım. Eşim de biliyorsunuz Türkçe eğitimi veriyor. Türkiye'de yaşayan Endonezyalı bayan arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar bizi biliyorlar artık herkes iyi kötü Papualı Ali diye. Onlara Türkçe dersi öğretiyor. Yaklaşık da şu anda bir 15 tane öğrencisi var ortalama. Evet. Bir de Papua'da yaşayan kendi eski öğrencilerine İngilizce dersi veriyor. Aynı şekilde. Bu arada da şunu belirteyim. Şimdi Nanti'ye yani eşime biz eğitim verebilir evraklarını aldık. Yani sertifikalarını aldık. Öyle kafasına göre ben Türkçe öğrendim de ders vereyim diye bir şey yok. Yani A1, A2, B1, B2, C1, C2 bütün eğitim verebilir sertifikalarını aldık. Bunları aldıktan sonra zaten bu işe şey yaptık. Yani herhangi bir problem olmasın diye. Gayet de herkes memnun. Endonezya'dan evlenecek olan kişiler de bize ulaşıyor. Şöyle Türkiye'ye daha gelmeden yani 3-4 ay öncesinde biz bunu yaklaşık bir 5 aydan beri yapıyoruz değil mi? Türkiye'ye gelmeden Türkçe öğrenmiş oluyorlar. Gelecek olan bayan arkadaşlar, evlenecek olanlar. Bu sefer de hiç sıkıntı yaşanmıyor. Çok da güzel bir sistem oturtmuş olduk. Tabii bunu ufak bir ücret karşılığında yani çok da abartılı olmamak şartıyla. Çünkü insanların maddi durumu belli. Biz de hiç kimseyi üzmeyiz zaten. Herkesin yanındayız. Bizi bilen biliyor. Bu şekilde kendisi de hem meşgale oluyor ona. Yani hem boş kalmıyor. Evet. Hem eğlence oluyor. Hem kafa dağıtıyor. Hem de oradaki bayan arkadaşlar evlenecek olan kişiler veya buradaki Türkiye'deki evli olan kişiler, ders alan, kurs alan kişiler kendi aralarında arkadaşlığını pekiştiriyorlar. Muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Aynı zamanda kaynaşmış oluyorlar. Daha verimli hale geliyor. En azından Türkiye'mizi açık ve net tanıtmış oluyoruz. Yani herkes gelecek olan kişiler de, buradaki olan kişiler de, bilmeyen kişiler de Nanti'ye çok soru soruyorlar. Mesela nasıl adapte olabildin mi? Ne yaptın? Çünkü biz artık ikinci oturumumuzu aldık. Dolu dolu bir yıldan beri evliyiz. Geçen ay geçtik bir yılımızı. Tanışmayla birlikte ikinci yılımız diyelim artık. Yani bilgi ve teknik olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bana soru soracak olan kişiler de artık ben tecrübe olarak yani meraklarını gidermek adına her şeyi söylüyorum. Bana sözüme dinleyen de oluyor, dinlemeyen de oluyor. Dinlemeyip de hata yapan insanlar da geri dönüş yapıyor. Abi kusura bakma seni dinlemedik ama benim başıma böyle bir iş geldi diyen de oluyor. Ya tabii herkes de mutlu. Sen ne düşünüyorsun? Ya, birinci biz Sesli konuş. mezguluz. Mezgul. Sonra çok ziyaret ettik. Çünkü sen çok meşhur şimdi. Telepon susmuyor. Hadi Ali gel çağırıyor. Evet. Öyle. Evet, meşhur olduktan sonra telefonum susmuyor. Doğru. Artık günde 2 defa, 3 defa bazen şarj ediyorum. Şöyle yaptık. Hafta içi, ben cumartesi pazar normalde tatilim. Eşime de dedim artık cumartesi pazar işmiş yok. Kendimizi ayıralım. Çünkü biliyorsunuz benim de 3 tane çocuğum var. Irca ile birlikte 4 tane çocuğum var. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Hafta sonunu onlarla geçirmem gerekiyor. Biraz da biz kafamızı dinlememiz gerekiyor. Zaten hafta içi çok yoğun geçiyor. Eve gelmem benim 10-11'i buluyor. Sabah saat 6'da 7'de yola çıkıyorum tekrar. Nanti hele özellikle
Yurt dışına eğitim vereceği zaman, İngilizce ödevi vereceği zaman sabah saat 4'te kalkıyor. Çünkü saat farkı olduğu için. Evet. 4'te başlıyor eğitim vermeye ve tekrar Türkiye'deki kurslar da bitince akşam 5'te falan anca işi bitiyor. Öğleden sonra 5'te işi anca bitiyor. Şimdi yemek mi yapacak? Ortalığı mı toparlayacak? Ondan sonra uyku var. Yani ben eve geldiğimde bazen uyumuş oluyor. Yani artık yoruluyor. Ya, Onların bile biliyorsunuz bünyesi bizim kadar kuvvetli değil. Yani biraz daha zayıf. Bu şekilde ama Zayıf değil ya Allah. zayıf. Hayır ya. Yani siz bizim kadar biraz daha güçlü değilsiniz. O yüzden de böyle şeyler yaşanıyor. Ama bundan sonra inşallah Allah'ın izniyle tekrar videoları çekmeye devam edeceğiz. İnşallah. Bir problemimiz yok yani her şeyi toparladık. Evet. Allah'ın izniyle. Her şey güzel gidiyor. Biz mutluyuz. Çok şükür. Çok şükür mutluyuz yani. Teşekkür ederim aşkım. Ne için teşekkür ediyorsun? Baba anne getirecek. Ama ben size söz verdim. Oradayken. Benim de bütün sözlerimi tuttuğumu biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Ama söz verdim. Ne dedim ben size? Annen ve babanı ya Türkiye'ye getireceğim, gelmek isterlerse, yoksa ya da Umre'ye göndereceğim diye bir söz verdim. Evet. O tercihi size bıraktım. Siz ne dediniz? Ama baba Türkiye istiyormuş. Neden istediğini de söyleyeyim. Biz kızımızı görüyoruz, mutlu. Ama Evet. yine de nerede yaşıyor çok merak ediyoruz. Umre'ye yine Allah nasip ederse gideriz. Ama ilk önce biz bir kızımızı görmek istiyoruz. Yani Evet, ikinci baba ve anne burada tanışmak istiyor. evet, kendi ailemizle nerede yaşıyor, tamam aileler internetten görüntü olarak konuşuyorlar ama yani yüz yüze görmek istiyorlar. Onlar da haklılar. Böyle bir şey yaptık. İnşallah da gelecekler. Güzelce bir ağırlayacağız. Zaten fazla kalmayacaklar. Tabii gelişleri de çok eğlenceli olacak. Sağ olsun Bekir kardeşime buradan selam olsun, Bekir Önal'a. Kırmadı beni. Abi dedi, ben 24 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceğim. Yolda izde kaybolmasınlar dedi. Gelirken benimle birlikte gelsinler dedi. Bu da size bir sürprizimiz olsun. Bekir Önal'la birlikte kayınpederim, kaynanam, onlar hep birlikte gelecekler aynı uçakta. Ondan sonra tabii buradan vermeyeyim daha fazla bilgi. Biraz daha kalabalık gelecekler. Orada bizim yönlendirdiğimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımız var. O oradan evlenecek. Onlarla birlikte gelecekler. Yani kalabalık bir şekilde gelecekler. Uçağın %15'ini biz kapattık diyebiliriz. Türk Hava Yolları'nın. Yani gerçekten eğlenceli ve güzel olacak inşallah. Yani şimdiden bunun müjdesini verelim. Allah izin verirse o günleri de görürüz inşallah. Çünkü önümüzde daha bir 6 ayımız var. Bu kadar. Böyle işte. İnşallah. Sen mutlusun değil mi? Evet, çok mutluyum. Allah bereket versin. Bin bereket versin. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar. Öyle işte. Bugün video yaptık. Evet, bugün video yaptık. Bize abone olmayan arkadaşlar, abone olmadan izleyen arkadaşlar var. Rica ediyorum abone olursanız, beğenip teşekkür yorum ederim. yaparsanız, iyi veya kötü yorumlarınızı bekliyoruz. Hiç önemli değil. Bekliyoruz Yok, ya. kötü beklemiyorum da kötü yorum yapanlar da oluyor ya. Evet. Onlara da gülüp geçiyoruz biz. Yapacak bir şey yok. Yani bekliyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederim her şey için. Bizi izleyip takip edip beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Hadi sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize Allah'a iyi emanet bak. olun. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen, yorum, paylaş, abone olun, unutmayın. Hadi görüşürüz.